Bir düşünün. Hayatınız boyunca başka bir dine inanıyorsunuz. Ölüm döşeğindesiniz. Ve tam o anda kapınızı İslam'ın en büyük alimlerinden biri çalıyor. Size sadece tek bir cümle söylüyor. Ben sana kefil olurum. Peki, bir insan başka bir insanın cennete girmesine gerçekten kefil olabilir mi? Daha da ilginci, o gece yaşanan mucize Hasan-ı Basri Hazretlerini bile gözyaşlarına boğdu. Şimdi anlatacağım bu olay tarihin en ibretlik kıssalarından biridir. Basra'da herkesin saygı duyduğu bir mecusi. Basra, İslam medeniyetinin ilim merkezlerinden biri. Bu şehirde yaşayan Şemun isimli bir mecusi vardı. Her ne kadar Müslüman olmasa da doğru sözlüydü. Kimseye kötülük yapmazdı. Cömertti. Verdiği sözü mutlaka tutardı. En dikkat çekici özelliği ise Hasan-ı Basri Hazretlerine duyduğu büyük saygıydı. Onu uzaktan görse ayağa kalkar, yolunu açar, hürmet gösterirdi. Hasan-ı Basri ise yıllardır onun hidayeti için dua ediyordu. Geceler boyunca ellerini semaya kaldırıyor, Allah'ım bu kuluna hidayet nasip et diye yalvarıyordu. Ve sonunda beklediği gün geldi. Ölüm döşeğindeki son konuşma. Bir gün Şemun ağır bir hastalığa yakalandı. Günden güne eriyor, artık ölümün yaklaştığını hissediyordu. Hasan-ı Basri eline biraz süt ve birkaç hurma aldı. Komşusunun kapısını çaldı. Şemun onu görünce gözleri doldu. "Ey asil komşum, neden zahmet ettin?" Hasan-ı Basri tebessüm etti. "Bu benim vazifem." Şemun derin bir nefes aldı. "Ben gidiyorum ama korkuyorum. Ahirette seninle bir daha karşılaşamayacağız." Hasan-ı Basri sakin bir şekilde sordu. "Peki ya benim inandığım doğruysa?" Odanın içinde derin bir sessizlik oluştu. "Ateş gerçekten yakmak zorunda mı?" Şemun itiraz etti. "Madem Allah her şeye kadirdir, bana ateşin yakmadığını göster." Hasan-ı Basri, hayatı boyunca kerametlerini gizleyen büyük velilerden biriydi. Fakat bazen bir insanın hidayeti için hakikati göstermek gerekiyordu. Sessizce mangala yaklaştı. Kızgın közleri avucuna aldı. Hiçbir şey olmamış gibi korları ellerinde gezdirdi. Şemun donup kaldı. Bu mümkün değildi. Hasan-ı Basri ona döndü. "Eğer Allah dilemezse ateş hiçbir şeye zarar veremez." İşte o anda Şemun'un kalbindeki bütün duvarlar yıkılmaya başladı. Hayatının en büyük sorusu. Şemun gözyaşları içinde sordu. "Allah beni kabul eder mi?" "Eder." "Bana kulum der mi?" "Der." "Emin misin?" "Adım gibi eminim." Şemun bir süre sustu. Sonra tarihe geçecek o soruyu sordu. "Bana kefil olur musun?" Hasan-ı Basri hiç düşünmeden cevap verdi. "Olurum." "Peki bunu yazıya döker misin?" "Yazarım." "Mührünü de basar mısın?" "Basarım." Artık karar verilmişti. Son nefeste iman. Şemun bütün ailesini çağırdı. Yakınları toplandı. Kalabalığın önünde kelime-i şehadet getirdi. Yıllarca mecusi olarak yaşayan adam son nefesinde Müslüman oldu. Ve aynı gün ruhunu teslim etti. Hasan-ı Basri'nin yazdığı ahitname onunla birlikte kabre konuldu. Her şey bitmiş gibiydi. Ama asıl hikaye şimdi başlıyordu. Hasan-ı Basri'nin pişmanlığı. Definden sonra Hasan-ı Basri evine döndü. Tek başına düşünmeye başladı. Birden irkildi. "Ben ne yaptım? Kimim ki Allah adına kefil oldum? Ya Rabbim, nasıl böyle büyük bir söz verdim?" Sabaha kadar ağladı. Defalarca tövbe etti. Allah'tan af diledi. Yorgun düştü ve uyuyakaldı. Rüyada gelen müjde. Rüyasında Şemun'u gördü. Fakat artık o eski hasta adam değildi. Yüzü nur içindeydi. Başında cennet tacı vardı. Sevinçle şöyle dedi. "Allah'ın rahmeti ne kadar büyükmüş." Hasan-ı Basri hemen sordu. "Peki ahitname?" Şemun gülümsedi. "Allah ona hiç bakmadı bile. İstersen geri verebilirim." Hasan-ı Basri heyecanla uzandı. "Ne olur ver." Şemun kağıdı uzattı. Hasan-ı Basri bir anda uyandı. Kalbi hızla çarpıyordu. Elleri titriyordu. Ve rüyasında uzatılan o ahitname gerçekten elindeydi. İşte bu yüzden büyük alimler hep şunu söyler. Hiçbir günah Allah'ın rahmetinden büyük değildir. Yeter ki insan samimi bir tövbeyle Rabbine yönelsin. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. De ki, "Ey kendilerine zulmeden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar." Ne kadar geç olursa olsun samimi bir dönüşün kapısı açıktır.